Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir örgü modeli yapımı paylaşacağım. Birçok örgü modelinde kullanabileceğiniz, özellikle bebek örgülerine çok yakışacak bir model. Modelimin yapımında ben 3 renk kullanacağım. İstediğiniz kadar renk tercih edebilirsiniz tabii ki. Zeminini beyazla yapacağım. İplerim kartopunun bebe yünü. 2 şişle yapılmış bir örgü modeli. Ben şöyle ilmeklerimi hazırladım. 3 numara şiş kullanacağım. Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben ilmeklerimi öncesinden hazırladım. Hemen ben de burada sizlerle modelimi yapmaya başlayacağım. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Modelimizi çift sayılar üzerine kuruyoruz. Ben lastik yapmayacağım. Mutlaka siz lastik yapın. Çünkü biliyorsunuz düz örgüler kıvrılma yapar. Hemen modelimin yapımına başlıyorum ben buradan itibaren. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum arkadaşlar bu sıramda. Sıramın sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz olarak ördüm. Dediğim gibi çift sayılar üzerine kurabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapmak istiyorsanız. Şimdi örgümün arka yüzünü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer tüm ilmeklerimi sıramın sonuna kadar bu şekilde ters örgü olarak örüyorum. Evet, örgümün arka yüzünü ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu sıramızdan itibaren artık modelime başlıyorum. Şimdi renk değişimi yaptığım için ilk ilmeğimi de örerek aldım. Hemen yanındakini de yine mavi ipimle düz olarak örüyorum, lacivert ipimle. Sonra bir ilmek örmeden aldım. Bir tane ördüm. Bir tane beyazı örmeden aldım. Birini ördüm. Bunu örmeden aldım. Bunu örüyorum. Bunu örmeden alıyorum. Sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde düz örgü örüyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi bunu örmeden aldım. Bunu ördüm. Evet, bu şekilde sıramızın sonuna geldik. Şimdi örgümün arka tarafını çevirdim. Bunu bu şekilde örmedim. İlk ilmeğim olduğu için bunu da örmüyorum. Burada ipimi arka tarafı aldım. Bu ördüğüm ilmekleri yine düz olarak örüyorum bu sıramdan da. Yani bu taraf ters örgüye düşüyor. Buradan düz örüyorum. Bunu örmeden aktardım. İpimi arkaya alıp bunu düz olarak ördüm. İpimi kendi tarafa alıyorum. Beyazı örmeden aktarıyorum. İpimi arkaya atıp bunu düz olarak örüyorum. Sıramın sonuna kadar aynı işlemi yaparak bu sıramı tamamlıyorum. Evet, şimdi burada iki tane ilmeğim var. Aslında bunun ikisini de bu şekilde düz örmem gerekiyor. Fakat ben bu ilmeğimi örmeden takıyorum. Çünkü bir sonraki sırada renk değişimi yapacağım için normalde ilk ilmeğimi örmüyorum. Hani örgümün kenar kısmı düzgün çıksın, ilerlesin diye. Ama renk değişimi yapacağım için son ilmeğimi örmeden taktım. Çünkü başlangıcında öreceğim çünkü burada. Beyaz ipimi aldım. Şimdi bu sıramızda tüm ilmeklerimi beyaz ipimle düz olarak örüyorum sıramın sonuna kadar.
bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Böylece modelim ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Şimdi örgümün tekrar arka tarafını çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer tüm ilmeklerimi sıramın sonuna kadar bu sıramda ters olarak örüyorum. Artık modelimiz tekrarlamaya başladı. Bu bizim ilk başlangıçta yaptığımız kısım oluyor. Beyazla bir sıra düz, bir sıra ters olarak arka yüzünden ters olarak örüyoruz. Şimdi böyle arka yüzünden gelirken son ilmeğimi yine örmeden aldım. Çünkü bir sonraki sıramda tekrar renk değişimi yapacağım için ilk ilmeğimi örmek istemiyorum. Burada hemen rengimi değiştiriyorum. Mavi ipimi aldım. Hemen şöyle ipimin üzerine bağlayarak evet, örgümü çevirdim. Şimdi ilk ilmeğimi ördüm. Hemen yanındakini de ördüm. Bunu örmeden aktardım. Bir sonrakini ördüm. Bunu örmeden aktardım. Sıradaki ilmeğimi bir taneyi mavi ipimle ördüm. Bu beyazı örmeden aktardım. Bakın, aynı hizadakileri yapıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Pardon, bunu örmeden aktardım. Bunu düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka tarafını çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bunu da örmeden aktarıyorum. Bu ilk ilmeğim olduğu için örmedim. Şimdi ipimi arkaya aldım ve bunu düz olarak ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Beyazı aktardım. Bunu düz olarak ördüm. Beyazı aktardım. Sıramız sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. Evet, şimdi bu son iki ilmeğim kala bir tanesini örüyorum. Burada ipimi arkaya aldım. Bunu örmeden aktardım. Çünkü burada renk değişimi yapacağım için tekrar beyaz ipimi aldım burada. Beyaz rengimi aldım. Şimdi sıramın sonuna kadar tüm ilmeklerimi beyaz ipimle örüyorum. Bu örmediğim beyazları da örüyorum. Tamamını sıramın sonuna varıncaya kadar düz olarak örüyorum. İstediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. Birkaç sıra araya bir bu benekleri, noktaları renk değişimi o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl isterseniz zevkinize kalmış. Hemen sıramın sonuna varıp göstereceğim. Arka yüzünden yine ters olarak örüyoruz sıramızın sonuna varıncaya kadar. Evet, bakın modelim ortaya çıkmış oldu. Gerçekten çok güzel. Özellikle bebek örgülerine, battaniye, yelek modelleri, hırka modellerine çok yakışacak diye düşünüyorum. Dediğim gibi bunu birkaç sıraya bir de bu renk değişimini yapabilirsiniz. Bu noktaların rengini. Ya da çok fazla renk de kullanabilirsiniz. Böyle cıvıl cıvıl yapabilirsiniz. Arka yüzünün görünümü böyle. Hemen ben daha büyük bir parçanın üzerinde biraz örüp geleyim. Evet arkadaşlar, bakın modelimin görünümü bu şekilde. Ben burada kıvrılmasın diye şöyle bir iki sıra yaptım ama çok az yapmışım haroşa lastik kısmını. Sizler düz lastik de kullanabilirsiniz nasıl istiyorsanız. Dediğim gibi bu modeli birçok yerde kullanabilirsiniz. Özellikle bebek örgülerinde bence çok yakışacaktır. Evet, arka kısmı böyle, ön yüzü bu şekilde modelimin. Evet. Görünümü böyle. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.
Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.